Hepinize merhaba. Bugün Philips 5000 serisi 1200 Watt el blenderı inceleme videosuyla karşınızdayım. Sadece yumuşak malzemeler değil, aynı zamanda sert malzemeleri, ceviz, fındık, buz gibi zorlayıcı malzemelerle test edeceğim blenderı. Performansı gerçekten iddia edilen gibi mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Birkaç fiziksel özelliğinden bahsedeceğim. Çok böyle detaya girmek istemiyorum, teknik verilere. Şimdi şöyle şu kapağından bahsedeyim. Bunun vakumu gerçekten çok hoşuma gitti. Yani takarken veya çıkarırken oldukça zorlanıyor. Özellikle çıkarken şöyle sanki kırılacakmış gibi bir hissiyat var ama çekince geliyor yavaş yavaş. Haznesi cam. Oldukça kalın ve ağır. 1,5 litre kapasitesi var. Burada turbo modu var. Bu yani muhtemelen buz kırmak için diğer tarafı kullanacağım şöyle. 1, 2, 3. 3 tane de kademesi var. Bıçağın da gayet iyi olduğunu söylüyorlar. Şimdi denemeye başlıyoruz. Önce yumuşak malzemelerle başlayacağım. Evet, ilk olarak meyveli püre karışımı yapacağız. İngilizce hassasiyeti olmayanlar için smoothie yapacağız. Şimdi kaç tane çilek atalım? 4. 4 olsun eşit. 4. Bir tane muz atalım. Biraz da süt katalım. Ben bayağı heyecanlıyım. Nasıl bir performans sergileyecek? İlk meyve püremize başlıyorum. Süre tutmadım. Zaten videoyu bölmedim. O yüzden oradan takip edebilirsiniz. Kaç saniyede bu hale getirdi. Oldukça kıvamı yoğun. Biraz daha süt ekleyebilirdim aslında ama şöyle bakalım. Ne oldu? Süt, muz, çilek karışımı. Bakalım hemen. Gayet güzel. Tabii birazcık daha şekere ihtiyacım var. Şimdi ne kadar kıvamlı olduğu ya da ne kadar küçük parçalara ayırdı. Şöyle. Görebilirsiniz. Evet, bu burada dursun bakalım. Şimdi detoks deniyoruz. Evet, malzemeler şöyle 3 parçaya ayırayım. Salatalık, yeşil elma, zencefil, taze zencefil. Bunlar taze nane ve maydanoz, limon, biraz da avokado. Şimdi mikrofonu iptal ettim. Kendi sesini dinlemenizi istiyorum. Normal kameranın sesini, hepsini atıyorum. Su ekleyelim biraz. Bu sefer biraz fazla su koydum. Hazır mıyız? Aynı zamanda ben konuşmaya devam edeyim. En azından ne kadar fazla ses çıkmadığını yani standart bir blender gibi aslında. Yani çok da inanılmaz bir ses rahatsızlığı yok. Gayet güzel çalıştı. Uzun tuttukça parçaları tamamen küçültüyor. Şimdi bir de şu özelliği hoşuma gitti. Altta vakumlar var. Yapışıyor. Bakın şöyle. Gayet güzel. O yüzden çok rahat bir şekilde bırakırsınız. Benim kullandığım tezgahım ahşap olduğu için daha fazla ses belki yayabilir. Çünkü bunlarda da titreşim oluşuyor. Granit ya da farklı mermer tezgahlarda daha az ses olabilir. Bilmiyorum. Buradan da çünkü bir uğultu geliyor. Bir de turbo moduna bakalım. Nasıl bir performansı var. Onu denemedik. Birdenbire
püskürtüyor yukarıya doğru. Bu da ben söyleyeyim ama bu sonunda. Hemen alalım bunu. Önce açmamız gerekiyor. Bakalım şöyle kıvamına. Yaklaş bakalım. Bunun kıvamı daha güzel oldu bence. Diğeri bayağı katıydı. Vay be, ne ayarlamışım. Tam bir bardak. Yarım litre. Evet. Gayet güzel oldu. Yumurtadan yapmak istiyorum. Şöyle. Dışarıdan. Oldukça ferah. Bir tane maddeyi fazla katmışım. Avokado mu acaba? Zencefil de olabilir. Evet. Zencefil biraz acı yapmış. Biraz önce çekim yaparken yani konuştum. Mikrofonu kapatıp konuştum. Sonradan bir baktım ama baya sesim gelmiyormuş yani dışarıya. Aynı zamanda kameramanım da sanki evde mutfakta bir motor çalıştığını söyledi. O yüzden biraz sesi var. Boşta çalıştırayım ama gerçi gene mikrofonu şey yaptım ama bakın boşta gördüğünüz gibi çalışmıyor. Şimdi havuç, portakal deneyeceğim. İkisini beraber karıştıracağım. Bakalım nasıl bir karışım olacak. Havuç çünkü oldukça şu ana kadar yaptıklarım içinde en sert olan havuç. Havucu tek başına önce bir çekelim. Üzerine daha sonra portakal atalım. Bakalım nasıl olacak. Havuçtaki performansı. Önce birinci modda çalıştıracağım. Ama niye çalışmadı? Tabii çalışmama sebebi boş olması değil. Kilitli değil. Kilitli değil. Kilitledim. Şimdi başlatıyorum. Tamamen kendi halinde şu anda çalışıyor. Ve evet, bunu şöyle bir açıp göstermek istiyorum. Bir bakalım ne kadar yaptı. Ben onu çıkarayım. Sen daha kolay olacak, bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı parçalamış ama şu anda sıvı yetersizliğinden dolayı olmadı. Bir portakal atacağım. Portakalla devam edelim. Bakalım ne olacak. Suya ihtiyaç var mı? Evet. Çok az suya ihtiyacı var. Karışmadı. Bu arada daha kolay çıkarıp takmaya başladım. Çünkü buralar biraz nemlendiği için, ıslandığı için daha kolay takıp çıkarıyorum. Bence yeterli. Bakalım burada ne oldu. Karşımıza nasıl bir püre çıktı. Havuçtaki başarısı fena değil. Yani güzel. Parçaladı. Daha uzun tutsam daha parçalara ayırır mı acaba? Onu da denemek lazım. Bakayım bir. Pipete geliyor mu? Çok ilginç bir lezzet oldu. Çok hoşuma gitti bu ya. Ben çok yakıştırdım. Portakal ve havuç. Şimdi sert malzemeleri yavaş yavaş geçelim. Önce cevizi yapacağım. Sonra fındığı yapacağım. Ne kadar sürede? Ne kadar parçaya ayırıyor? Un ufak edecek mi yoksa böyle pütür pütür kalacak mı? Ya da dişli dişli kalacak mı? En sonunda muzlara geçeceğiz. Buzlara geçeceğiz. Muzlara değil, buzlara. Bir de böğürtlen aldım. Şoklu. Bir de onu deneyeceğim. İlk önce aslında ondan başlayalım. Bence böğürtlen süt karıştıralım. Yoğurt da katabiliriz aslında. Neyse deneyelim bakalım. Şimdi şöyle bir nar soydum. Bilmiyorum tabii burada nasıl bir performans sergileyecek ama çekirdekler olduğu için yapmak istedim. Görmenizi istedim. Çok da fazla bölmeyeyim, sulandırmayayım iyice. Bakalım burada ne olacak.
Burada da şu aparatı denemek istiyorum. Yani su kasmak istemediğim için bakayım yetişecek mi? Yetişiyormuş. Açıyorum. Evet, bu yeterli geldi. Şimdi yoğun bir şekilde çekelim. Çekirdek kalmadı gibi. Çekirdekleri de bile parçaladı. Şurada çekirdekler kaldı. Bunu bir sallamak istiyorum o yüzden. Şöyle bir sallayayım. Bakayım çekirdekleri de alsın. Bayağı da yoğun oldu. Çekirdeklerle yaptığım için yoğun oldu galiba. Bilemedim. Kaldı baksana çekirdekler. Bence yeter bu kadar. Ne oldu oldu bakalım. Şöyle bir yaklaşırsan kenardaki çekirdekleri görünüyor diye düşünüyorum. Bakın ortadaki bayağı bir. Bu kadar yoğun olma sebebi tamamen çekirdek mi? Çok ilginç. Kaşıkla yemelik oldu. Şimdi bakalım buna geliyor mu? Çok ilginç. Normalde nar suyu sıkıyoruz ama çekirdekleriyle beraber bildiğiniz püre oldu. Bakayım. Evet, çekirdekleri geliyor. Acı Ama var mı? acılık biraz var. Çünkü tamamen beyazını çıkarmadım narın. Narın çekirdeklerini normalde yemiş olsaydık dişimizle ötecektik ama bu o kadar olmadı. Gene biraz dişimize geliyor ama gene de parçalanıyor. Sıkmak istemezseniz, çekirdeklerini de yemek isterseniz bence ideal. Fena değil ama tabii narı bu şekilde tercih etmem. Ben sıkmayı tercih ediyorum. Çekirdekleriyle yemek isteyenler varsa ideal. Şimdi bunu bir de suda nasıl geçiriyorum? Bakın şöyle açtığım zaman biraz ağır ama kulp kısmını sıkı tutarsanız yani düşmediği sürece herhalde sorun olmaz diye düşünüyorum. Bakın eski haline geldi. Şimdi bunu koyduk. Benim en çok tercih ettiğim şeyi yapacağım. Yani en çok içmeyi sevdiğim maydanoz kürü. Maydanoz su. Limon da katıyorum ama şu anda limona gerek yok. Limonu daha önce denemiştik. Su katacağım. Bakalım nasıl bir performans olacak. Şimdi sesi mesela bana çok fazla gelmedi. Gelmesinin sebebi hani komşularımın yakında komşularımın olmaması ama atıyorum sabah 5'te kalktınız, 6'da kalktınız. İşte bunu kullanacaksınız. O zaman evet yani apartmanda kalıyorsanız, apartman dairesindeyseniz komşularınıza ses gidebilir. Bakayım. Tamam. Başlatıyorum. Gayet güzel görünüyor ya. Hiç bu kadar yapamamıştım şimdiye kadar. Bakalım. Bütün bardaklarımızı doldurduk. Şunu yapalım. Şöyle. Gayet homojen. Şu ana kadar benden olumlu bir sonuç aldı. Evet, daha önce yaptığım zaman farklı şeylerde işte diğer el blenderlarını kullandığım zaman boğazımda yani takılmalar oluyordu. Hatta öksürtüyordu. Şu anda bu gayet güzel. Oldukça başarılı. Şimdi cevizle devam ediyoruz. Bakalım. Cevizdeki performansımız ne? Şunu da bir kurulamam lazım. Mesela çok fazla. Saniye sürmedi, toz haline getirdi. Bakalım baklava da kullanacaksınız diyelim. Dişli olmasını istiyorsunuz.
Kısmen. Yani çünkü alt tarafı bayağı parçalamış. Şimdi diğer güçlerini de deneyelim. Biraz da uzun sürsün bakalım. Hemen tadına bakıyorum. Oo, bayağı çıkarıyorum hemen. Yardımcı olacağım sana. Bakayım. Evet, fazla çiğnemeye gerek yok. Bildiğiniz ceviz. Şimdi üzerine fındık atıp devam edeceğim. Hemen bakıyoruz. Tamamen toz. Şuradan bir kaşık daha alayım. Bakalım ne hale getirdi. Vay be. Baya güzel toz oldu. Cevizle de karıştırdı. Evet, bir de bunun tadına bakayım. Gayet güzel. Yani hemen hemen toz yapmış. Bunu şimdi bir temizliyorum. Ananas ve süt yapacağım. Daha sonra buza geçiyoruz. Şimdi sütlü ananas yapacağız. Gerçi yumuşak çayları bitirmiştik ama bu sona kaldı. Bir tane ananas koydum. Şöyle. Gayet de güzel bir parça. Süt koyalım. Yeter herhalde o kadar. Ananas çok tatlıydı. Bakalım nasıl olacak lezzeti. Evet, burada desteğe ihtiyacımız var. Bu ana kadar aparatı bir narda kullandım. Bir de ananasta kullanacağım. Ananasta patladık. Bakalım. Sebebini araştırıyoruz şimdi. Şunu çıkaralım buradan. Evet, oldukça yumuşak oldu. Hiç şey yapmamış. Bunu keseyim biraz. Bakalım. Ananası parçaladım ve devam edelim. Yeterli diye düşünüyorum. Bakalım. Nasıl karıştırdı? Evet, güzel görünüyor. Hemen lezzetine bakalım. Oldukça güzel. Evet, şimdi brokoli çorbası deniyorum. Bakalım bu nasıl olacak? Brokolileri haşladım. Burası cam olduğu için, yani plastik olmadığı için içim daha rahat. Çok mu oldu acaba? Kaynar suyunu atabilirim yani. Plastikle işimiz olmadığı için. Çok az süt koyacağım içine. Ve tuz.
Bakalım ortaya ne çıkacak. Her seferinde şunu unutuyorum. Bunu merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey oldu. Dökmeden devam ettik bakalım. Gayet de tuz az olmuş. Biraz daha tuz attığım zaman. Ben bunu içebilir miyim? En zorlu denemelere geçiyoruz. Şu anda şoklu. Gördüğünüz gibi. Böğürtlen var. Böğürtlen süt karıştıracağım. Önce şunları atalım bakalım. Acaba süt koymadan bunu çevirebilecek mi? Ona bakalım. Başlatıyorum. Şimdi bir bakalım buna ne oldu. Aslında süt de koymuş olsam bu kadar dağıtmazdı galiba. Tabii ben de ilk defa deniyorum. Gördüğünüz gibi. Aslında dedim ki buna yoğurt koyunca orman meyveli yeter bu kadar. Bakalım şimdi ne olacak. Zaten yeterince başta karıştırmıştık. Bakalım şöyle. Oh, oh. Oo, bayağı kıvamlı. Buna da çok fresh bir içecek oldu gibi geliyor. Soğuk soğuk. Bakalım. Gelmedi. Çok güzel olmuş. Şekeri biraz az ama. Hemen kameramına tattıralım. Şekersiz. Peki. Hemen buza geçiyoruz. En son testimiz buz kırma testi. Bakalım performansı nasıl? Önce birkaç tane buz atayım. Bir bakalım ne yapıyor bunu. Sonra üzerine buzlu yapmak istediğim içeriği koyacağım. Evet. Başlatıyoruz. Hemen çıkarıp göstereyim size. Evet. Şimdi birkaç tane daha şöyle atalım. Sonra üzerine yaptığım bir bakalım nasıl olacak. Buzlu. Herhalde yeter diye düşünüyorum. Bakalım bir. Şöyle bir bardak alalım. Yeterince soğutmuştur diye düşünüyorum ama bakalım. Gelmedi. Bir daha deniyoruz. Yeterince parçalamamış. Daha mı uzun bekletmeliydim acaba? Bence gerek yok. Edecek. Şöyle yapalım. Ama tamamen bu karlama gibi olması lazım. Bakayım bir. Böyle güzel. Evet. Evet, şöyle küp buzlarımız var. Tekrar bir daha deniyoruz. Çünkü en önemli bence buz kırma özelliği olduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum.
Kaç tane attım oraya? 2, 4, 7. 7 tane atıyorum. Bakalım. Yedi tane gösteriyorum size. Şöyle. Devam edeceğim. Hepsini atacağım. Biraz daha attım. Bakalım. Hazır mıyız? Evet. Bakalım. Sonki durumumuz ne? Bir tane şurada bütün kalmış ama diğerini şöyle göstermek istiyorum. Zaten şey yapmayacağım da. Gördüğünüz gibi. Sonki durum. Bu şöyle. Kartopu eğer sıcak denizlerde yaşıyorsanız, sıcak iklimde Gerek yok yapmanıza. kar yağmıyorsa böyle kartopu yapabilirsiniz. Peki şunların hepsini atayım. Bir bakalım hepsini ne yapacak. Ondan sonra Yavaş yapmalıyım. hayır sen yakın çekim yap. Çok atma. Başlatıyorum. Bakıyorum hemen. Fazla attığınız zaman sanırım orada çevirmede zorlanıyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Parça parça atacaksın. Mesela bir dakika. Şunlar kaldı. Ama çok doldurduğum için. Şimdi şöyle. Biraz aldım içinden. Bakalım. Şimdi bence daha iyi yapacak. Bakalım hemen. Evet, geriye çekil istersen. Şöyle tek tek çıkarıp bakacağım. Yani fena değil bence. Çok doldurursanız çevirmede zorlanıyor. İçine birazcık daha sıvı koymanız gerekiyor ama yani 7 tane attım ilk başta. 7-8 tane attığınız zaman gayet güzel. Hepsini şöyle karlama haline getiriyor diye düşünüyorum. Düşünmüyorum aynı zamanda da gördüm. Ama şöyle sıktığım zaman içinde gördüğünüz gibi tekrar sağlam bir buz parçası haline geldi. Evet. İncelememiz şimdilik bu kadar. Evet, bütün testlerden geçirdim. Buz kırmada sadece çok fazla yoğun bir şekilde buz atarsanız orada problem yaşayabilirsiniz. Parça parça buzları atarsanız sorun yok. Gördüğünüz gibi hepsini biraz sonra içeceğim. Benim hoşuma gitti makine. Bir de ısınma testini yapmadım. En son buzda yani kenara alırken makineye baktım. Çok az bir ısınma vardı. Biraz çalıştıracağım. Size söyleyeceğim. Hatta şöyle birkaç 1 dakika boyunca çalıştıralım. Yüksek hızda. Hala içinde buz var şu anda. Üç tane daha buzum kalmış. Onu da değerlendirmek istiyorum. Atalım. Devam.
Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakıyorum ısınması. Yani ılık diyemeyeceğim kadar. Yani çok az. Şu üstten bastığım zaman da buradaki bıçaklarına temas etmiyor. Mesafe var. O yüzden rahatlıkla aşağıya doğru bastırabilirsiniz. İncelemem bu kadardı. Elimden geldiği kadar elimdeki malzemelerle makineyi test ettim. Zorlamaya çalıştım. En azından bir öngörünüz olması için. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın.